Merhabalar. Bugün sevdiğiniz erkeği ya da kızı kendinize aşık etmenin yollarını konuşacağız gibi iddialı cümleler kurmak isterdim fakat ilişkiler böyle işlemiyor. Siz de çayınızı kahvenizi alın ve ilişkilerde strateji yapmayı konuşalım. Ben ilişki uzmanı değilim. Sadece bir psikoloğum. Klinik psikoloji alanında uzmanlaşmış bir psikoloğum. O yüzden söylediklerimi teorik bağlamda biraz değerlendirmemiz önemli. Yani ben size birini nasıl elde edersiniz gibi bir açıklamayla gelmedim. Daha farklı bir şey üzerine konuşacağız. Bir ilişkiniz var ya da birinden hoşlanıyorsunuz. Hatta daha yoğun duygular hissediyor olabilirsiniz. Doğal olarak karşınızdaki kişinin sizin ona gösterdiğiniz kadar ilgi göstermesini istersiniz. Onun da bize karşı aynı duyguları hissetmesi için yapabileceğimiz bazı trikleri, yani hileleri, ufak hileleri araştırmak insanidir, normaldir ve kimse bununla ilgili yargılanamaz. Fakat başvurduğumuz kaynakları mutlaka değerlendirmek gerekir. Özellikle bir erkeği nasıl elde edersiniz? Bir kadının size bağlanmasını nasıl sağlarsınız? Aşık olduğunuz kişinin size aşık olması için 10 tane yol gibi videolar, içerikler, kaynaklar aslında yanıltıcı olabiliyor. Keşke ilişkilerin böyle bir matematiksel formülü olsaydı ama açıklıyorum, yok. Nokta noktanın 15 yolu, birini kendinize aşık etmenin 5 yolu gibi yaklaşımlar kadın ve erkek cinsiyeti üzerinden insanları sadece cinsiyetleri üzerinden kategorize ederek nesneleştiren yaklaşımlar. Yani siz bir bireysiniz. Her bireyin farklı dinamikleri var. Her bireyin kendi özellikleri var. Ben bir kadın olarak evet bir kadınım fakat her şeyden önce yeşimim, değil mi? Ben farklı bir bireyim, o farklı biri, sizler farklı bireylersiniz. Hepimizin kendi iç dünyası var. Evet, tabii ki her birimizin kategorisi altına girebileceği belli başlı durumlar olabilir. Fakat insanları sadece kadınlar ve erkekler, kadınlara aşık etmenin yolu, erkeklere aşık etmenin yolu gibi sınıflara sokmak çok da adil değil ve de sınırlayıcı. Biraz böyle içeriklere baktım. Zaten ezelden beri görüyoruz değil mi? Her yerde bakmama da gerek yok. Az çok biliyoruz. Belli başlı stratejiler öneriliyor. Örneğin diyor ki bir erkeği kendinize aşık etmek istiyorsanız kaçan kovalanır metodunu oynayın. Ya da bir soğuk bir sıcak yapın. Ghosting uygulayın. Sonra love bombing yapın. Sonra neye uğradığını şaşırsın. Dünyasını şaşırsın. Yani her şey siz olun gibi bir yaklaşım. Böyle bir şey yok. Hepimiz yetişkiniz. Bir kişi bize ghosting yaptı. Sonra love bombing yaptı. Sonra aradı, bir gün aramadı, bir gün sıcak yaptı, bir gün soğuk yaptı diye o kişiye aşık oluyorsak bizim benliğimiz zaten yeterince gelişmemiş demektir. Ya da kendimizle ilgili farkındalığımız oldukça düşük demektir. Bu çok objeleştirici bir yaklaşım ve manipülasyona dayanıyor. İlişkinizde manipülasyona dayalı bir başlangıç mı tercih edersiniz? Yoksa her şeyin doğal kendiliğinden gelişmesini mi tercih edersiniz? Sizce hangi türde bir ilişki ilerleyen dönemde daha uzun süreli olur, daha tatmin edici olur? Her ne kadar amacınız manipülasyon olmasa da burada çok iyi anlıyorum amacınızı ve çok insani. Fakat bu önerileri ben hastalıklı buluyorum açıkçası. Bir gün mutlaka ilişkide kendiniz olmanız gerekecek. Ve kendiniz olduğunuz zaman ne olacak peki? Tamam, sıcak soğuğu oynadınız, kaçan kovalanır yaptınız, sevdiğiniz insan sizi kovaladı bir yere kadar. İstediğiniz bir noktaya geldiniz ve belli bir noktadan sonra kaçamayacaksınız. Yani ilişkide sürekli kaçtığınızı düşünsenize, böyle bir şey mümkün değil. Kendiniz olamazsınız zaten bu olduğu zaman. Kaçamadığınız noktada ne olacak peki? Cazibenizi mi yitireceksiniz? Büyük ihtimalle bu öğretiler de bunu söylüyor zaten. Cazibe demek ki kaçan kovalanınca olan bir şey diyor size. Aslında bu böyle değil. Evet, stratejiler işe yaradı diyeceksiniz belki. Karşınızdaki kişinin üzerinde bunların etkisi kısa sürecek. Siz kendiniz olmaya başladığınız noktada o kişi zaten sizden uzaklaşacak. Zaten en başından beri sizden uzaklaşacaktı. Siz sadece hem kendi zamanınızdan hem onun zamanından çalmış olduğunuz bir şekilde. Peki biz ne yapalım? Hiç mi karşımızdaki kişinin bizden hoşlanması için bir şey yapmayalım, adım atmayalım? Burada bahsettiğim şey adım atmak değil. Kendiniz olmak. En başından en sonuna kadar. Yani bir insanla bir ömür paylaşmayı istiyorsanız özellikle ya da o insanla önemli bir bağ kurmak istiyorsanız, gerçek bir bağ kurmak istiyorsanız burada işe kendiniz olarak başlamak çok önemli. İlişkide stratejiler
Kimi zaman farkında olmadan yapılır, evet. Ben şunu söylemiyorum zaten. Stratejilerin hepsi işe yaramazdır gibi bir şeyden söz etmiyorum. Kimi zaman zaten farkında olmadan stratejiler yapıyoruz. İnsan hayatı stratejiler üzerine kurulu. Benim bahsettiğim şey manipülasyon ve birine kendimizi aşık etmek için tekniklere başvurmaya ihtiyaç duymak. Stratejiler günlük yaşamda şöyle olabilir. Biriyle tartışmışsınızdır. Farklı odalara gidersiniz. Öfkenizin soğumasını beklersiniz ve öfkeniz soğuduğunda tekrar bir araya gelirsiniz ve konuşursunuz. Bu bir stratejidir. Sağlıklı stratejiler de vardır. Fakat ilişkideki kişiyi ya da ilişki olmasını istediğiniz kişiye kendinizi aşık etmek, sizin kadar ilgi duymasını sağlamak için yapılan stratejilerin hepsi sağlıksızdır. Çünkü bu stratejiler kendiniz olmamayı öğretir, öğütler. Der ki kaçın, o sizi kovalasın. Tamam da nereye kadar? Kendiniz olmayın. Şöyle şöyle biri olun. Arzulanan bir nesne olun. Yani sizi bir nesne haline getiriyor. Arzu nesnesi olun diyor. Karşınızdaki kişi de sizin etrafınızda dönüp duran bir uydu gibi olsun. Sizden başka bir şey düşünmesin. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Olamaz. Yani olsa bile zaten her iki tarafın da nesneleştirildiği bir ilişkinin başlangıcından sonuna kadar sağlıksız süreçlerin yaşanması çok mümkündür. Yine ben isimler üzerinden örnek vereceğim. Örneklerle anlatmayı çok seviyorum. Bu kişinin ismi ne olsun? Leyla. Leyla, Ahmet diye birinden hoşlanıyor. Ahmet'in ondan hoşlanmasını çok istiyor. Ahmet'ten başka hiçbirini gözü görmüyor ve sadece Ahmet'e odaklanmış durumda. Ahmet'in ondan hoşlanması, onunla bir ilişki başlatması için çılgınca çabalıyor. Fakat bu çılgınca çabalama şöyle değil. Ahmet'e sürekli mesaj atması, Ahmet'i sürekli görüşmek için araması gibi değil. Leyla kayıpları oynuyor. Nasıl? Çünkü bir video izlemiş. Ghosting yaparsanız karşınızdaki kişi sizi düşünmeye başlar, peşinizden koşar demiş. Leyla da bu şekilde davranıyor. Ve bazen etkilerini görüyor bu yöntemlerin. İşte love bombing, ghosting'tir, bilmem nedir falan filan. Bunları uyguluyor. Ve bazen etkilerini görüyor. Diyor ki tamam doğru yoldayım. O zaman ben Ahmet'i hiç umursamıyormuş gibi yapayım. Bir sıcak yapayım, bir soğuk yapayım diyor. Ama Leyla yok ortada. Ahmet Leyla'yı tanımıyor. Leyla'nın onu ne kadar istediğini bilmiyor. Ona karşı duyduğu sürdürülebilir sevgiyi görmüyor. Ben Leyla'nın güvenilebilir biri olduğunu, ihtiyacı olduğunda orada olabilecek biri olduğunu değil de kaçan, sürekli bir soğuk bir sıcak yapan, aradığında kim zaman orada olmayan, görüşmek istediğinde bir görüşebilirim diyen, bir görüşmeyelim diyen, kafa karıştırıcı bir kadını oynuyor Leyla. Ama aslında Ahmet onu öyle biri zannediyor. Dolayısıyla Leyla'nın kendisine yeterince ilgi duymadığını düşünerek ya da öyle olduğunu düşünse bile, yani Leyla'nın ilgisinden memnun olsa bile, Leyla'nın kendini göremediği için, kendisini göremediği için bir ilişkide onun bu ilişkiye katacağı değerlerle ilgili soru işaretlerine sahip oluyor. Yani asıl kişiliğini tanıyamadan bir iletişime başlamış ve sürdürmüş oluyorlar. Dolayısıyla Ahmet zaman gelince Leyla hala stratejilere başvurdukça her ne kadar ondan hoşlansa dahi kafa karışıklıkları ve karşısındaki kişinin güvenilip güvenilmeyecek biri olduğunu bilmediği için Leyla'dan uzaklaşabiliyor. Sonra Leyla diyor nerede yanlış yaptım. Halbuki bana söylenen bütün taktikleri izledim. Ben kaçan kişi oynadım, peşimden kovalattırdım, onun bana mesaj atmasını sağladım. Ben aradı beni 3 gün sonra döndüm halbuki diyor mesela. Burada yanlış giden pek çok şey var aslında. Zaten iletişim hataları, iletişim eksiklikleri var, boşluklar var, altı doldurulamayan davranışlar var, soru işaretleri var. İlişki karşılıklı olarak belli cümleleri sarf etmek ve o cümlelere noktalar koyarak yeni cümleler oluşturmakla devam eder. Burada sürekli bir virgül ve soru işareti var, ünlemler var. Yani karşımızdaki kişiye karışık mesajlar vermek bizi bir arzu nesnesi haline kimi zaman geçici süreli de olsa getirse dahi gerçekçi değil, sürdürülebilir değil. Peki ilişkilerin neye ihtiyacı var? İlişkilerin karşılıklı olarak güven ortamına ihtiyacı var. En başta güvenmek. Ben aradığımda, ben ihtiyaç duyduğumda karşımdaki kişi orada olabilir mi benim için? Öncelikle bunu sezmeliyiz karşımızdaki kişide. Karşımdaki kişiye ben ihtiyacım olduğunda ulaşır mıyım? Ya da o ihtiyacı olduğunda ben onun için orada olur muyum? Bunu da gözetmek gerekiyor. Yani ilişki karşılıklı bir süreç, değil mi?
Güvenin yanı sıra saygı duymak, karşımızdaki kişiyi bir arzu nesnesi ya da kadın erkek cinsiyet üzerinden tanımlamak yerine, onu nesneleştirmek yerine bir birey olarak ona değer vermek, onu yüceltmek, ona bunu göstermek. Kendinizi onun yerine koyun. 3 gün boyunca aranmamak ister miydiniz? Ne düşünürdünüz o kişiyle ilgili? Yani bazen kendimizi karşımızdakinin yerine koymayabiliyoruz. Kendimiz odaklı olduğumuz için. Yani ilişkide kendimiz odaklı olmamamız gerekiyor. O beni nasıl sever, o bana nasıl yaklaşır değil de biz bu kişiyle bir iletişim kurabilir miyiz, bir ilişki başlatabilir miyiz, başlatırsak nasıl inşa ederiz, uyuşuyor muyuz, uyuşmuyor muyuz gibi yaklaşımlar daha doğru olacaktır. Peki ne yapacağız? Hiçbir strateji yapmayacağız. Dediğim gibi yapabilirsiniz. Bu öfke kontrolü için yapılan stratejiler olabilir. Mesela başka bir odaya gitmek, sakinleşmek, sonra konuşmak gibi. Ya da bir kişinin davranışına çok kızdıysanız birkaç gün onunla konuşmamayı tercih edebilirsiniz. Bunlar farkında ya da farkında olmadan yapabileceğiniz stratejiler. Fakat benim kastettiğim şey bir davranışı manipüle etmeye yönelik stratejilerdi burada. İlişkimizde her zaman güvene, anlayışa, sevgiye, sıcaklığa ihtiyacımız var. Karşımızdaki kişi bize bunu zorla, manipülasyonla veriyorsa zaten o ilişkiye hiç başlamamamız belki de daha doğrudur. Belki de çok karamsar geliyor bu söylediklerim. Hani şunu daha çok istiyor olabilirsiniz. Ben o kişiyle ilişki kurmak istiyorum ve her ne olursa olsun bunun yolunu bulacağım. Bunun yolunu bulmam için de bana umut veren içeriklere ihtiyacım var. Böyle kaynaklara ihtiyacım var diye olabilirsiniz. Bu çok anlaşılır. Fakat gerçeği size söylemiyorlar. Yani genellikle bir kişiyi nasıl elde edebileceğinize yönelik stratejiler size aktarılırken izlenme ve tıklanma elde etmek için yapılan aslında stratejiler bunlar. Bir kaynağı araştırırken her zaman doğru olup olmadığına bakmanız gerekiyor. Şu an benim size aktardığım bilgileri de sorgulayıp farklı kaynakları değerlendirip en son kendiniz karar vermeniz gerekiyor. Bu kararı verirken de yine sezgilerinize, bildiklerinize, deneyimlerinize güvenebilirsiniz. Yani ben şunu demek istemiyorum. Birinden hoşlanmak platonik olabilir, karşılıklı olabilir. Birini sevmek, ona aşık olmak çok doğal duygular, çok da güzel duygular aslında. Yani karşımızdaki kişinin bize karşı bir şey hissetmesi, bunun ihtimali bizim heyecanlanmamıza neden olabilir. Dediğim gibi bunlar güzel duygular. Umut arıyor insan böyle durumlarda. Umutlanmak istiyor. Karşımızdaki kişi de bize karşı aynı şeyleri hissetsin istiyoruz. Bu kimi zaman mümkün olmayabiliyor, kimi zaman mümkün oluyor. Mümkün oluyorsa, elektriğiniz uyuştuysa, o kişiyle bir şeyler inşa edebileceğinizi düşündüyseniz zaten o noktadan sonra inşa etme süreci başlayacak. Hoşlandığınız, sevdiğiniz, iletişimde kalmak istediğiniz birinin sizden hoşlanmasını istemek doğaldır dedik. Bana da diyebilirsiniz. Ya o zaman hiç ilişki kuramayız. Yani insanın başına kaç kere gelir ki böyle gerçekçi bir bağ? Yani hiç stratejiye ihtiyaç duyulmayan bir bağ. Ya da hiç böyle bir bağ yaşamamış olabilirsiniz, deneyimlememiş olabilirsiniz. Yani bu insanların başına gelmeyebilir. Bazen bazı şeyler şans meselesi olabilir. Fakat şans olmayan kısım şu. Biriyle tanıştınız, yeterli düzeyde etkileşim sağladınız. Şans olmayan kısım belli bir noktadan sonra o ilişkiyi beraber inşa etmenizdir. Yani kimse zaten beyaz atlı prens gibi ya da beyaz atlı prenses gibi diyelim atıyla sizin önünüze gelip hayatınızın aşkını size sunmayabilir. Aşk ilişkiler böyle işlemeyebilir masallardaki gibi. Dolayısıyla belli bir noktadan sonra o kişiyle iyi bir bağ kurabileceğinizi keşfettikten sonra inşa etme süreci başlıyor. İlişkinin harcını kendi özelliklerimizle, kim olduğumuzla, kendi korkularımızla, güvensizliklerimizle, çatışmalarımızla, sevgimizle öte yandan, şefkatimizle, anlayışımız, sabrımızla, iyi günlerimizle, kötü günlerimizle, gözyaşlarımızla, kahkahalarımızla birlikte inşa ediyoruz. O harcı böyle oluşturuyoruz. Ve dolayısıyla koyduğumuz tuğlalar tüm duygularımızın sahici bir şekilde o ilişkiye karışmasıyla oluyor. Bir ilişkide strateji yapma ihtiyacı duyuyorsanız o kişi belki de sizin için ilerleyen süreçte inşa etme sürecine yeterince katkı bulunamayacak birisidir. Bir kişiyi hayatınızdan çıkarmak çok acı verici biliyorum. Fakat ilerleyen süreçte ilişkide kendiniz olamadıkça daha çok acı çekebilirsiniz. Ve karşınızdaki kişi kendiniz olmaya başladığınız noktada en ufak bir ona göre falsoda size
elveda diyebilecektir. Çünkü zaten esnek bir ip bu. Her an kopmaya hazır. Siz o ip kopmasın diye oradan bir şey izliyorsunuz, buradan bir şey izliyorsunuz. Kaynaklara başvuruyorsunuz, arkadaşlarınıza danışıyorsunuz ve o oynak ip bir şekilde sizi tehdit ediyor sürekli ve kendinizi güvende hissetmediğiniz için aslında bu stratejileri yapıyorsunuz. Kendinizi güvende hissettiğiniz bir ilişkiye ihtiyacınız olduğunu zamanla görebilirsiniz. Evet, ne dedik? Sizin ilişkide güvende hissetmeye ihtiyacınız var. Sürekli birinin sizi kovalaması için stratejiler peşinde koşarken aslında siz bu ilişkiyi kovalamış oluyorsunuz. Bir ilişki bu kadar umrunuzda olmamalı. Bu ne demek? Yani siz sürekli o ilişkinin geleceği, o ilişkinin ya da iletişimin varlığı, sürdürülebilmesi için bu kadar kafa yoruyor olmamalısınız. Umrunuzda olmamalı derken kastettiğim şey bu aslında. Siz bu kadar karşınızdakinden daha çok umursarken nasıl umursamıyormuş gibi yapacaksınız? Bu çok zorlayıcı değil mi? Çok yorucu değil mi? Bir ilişkide bu kadar yorulmalı mısınız gerçekten? İlişki böyle bir şey midir? Yorucu bir şey midir? Sağlıklı bir ilişki. Yani bu biraz da şundan kaynaklanıyor olabilir. Elimdeki bu ve ben bunu parlatmak istiyorum. Daha iyi birisini bulamam ya da daha iyi bir ilişki benim karşıma çıkmaz veya daha iyi bir ilişkiyi hak etmiyorum. Burada kendimize verdiğimiz değer de devreye giriyor olabilir. Değersizlik duygusu ancak ve ancak bu şekilde birinin sizle ilişkide kalacağına inanmanıza yol açıyor olabilir. Dolayısıyla önce bir psikoterapist yardımıyla bu değersizlik duygusu üzerine çalışmanız önemli olabilir. Öncelikle kişinin kendisiyle olan ilişkisi önemli deriz. Ben çok fazla kişisel gelişimci bir taraftan ele almak istemiyorum bunu. Biraz daha değersizlik duygusu, yetersizlik duyguları üzerinden ele almak istiyorum. Biraz daha teorik bir yerden ele almak istiyorum. Bu duygular bizi kimi zaman belli başlı sağlıksız davranışlara yönlendirebiliyor ve ilişkilerimizi de etkiliyor tabii ki bu. Fakat öncelikle kendi değerimiz üzerinde, bunu anlamak üzerinde çalışırsak bir terapist yardımıyla ya da arkadaşlarımızla konuşabiliriz, güvendiğimiz insanlarla duygularımızı paylaşabiliriz. Sosyal destek oldukça önemli burada. Kendi değerimizi inşa etmek ve bunun üzerine bir ilişkiyi inşa etmek çok faydalı olabilir. Her ilişki emek ister. Kimi zaman bir tarafın daha güçlü olmasını, öteki tarafın daha güçlü olmasını gerektirir kimi zaman. Ama burada kastettiğim emek, strateji yapmak, sürekli tehdit altında hissetmek ve buna göğüs germek değil. Bunu yapmak zorunda olmadığınızı anlatmaya çalışıyorum aslında. Emeği verdiğiniz kişinin size strateji yapmadan doğal kendiliğinizle emek vermesi, sizi böyle kabul etmesi, olduğunuz gibi kabul etmesi. Tabii ki bazı değişimler olabilir ilişkilerde. Pürüzler varsa onlar düzeltilmek istenebilir. Mesela birinin öfke kontrol problemi vardır ve karşısındaki kişi sınır koymuştur. Bunu bana yapmandan hoşlanmıyorum der ve o kişi bunun üzerine çalışabilir. Bunlardan bahsetmiyorum. Fakat sizi temel benliğinizle kabul eden, bir arzu nesnesi olarak kovalamaya dayalı bir ilişki değil de onun için orada olduğunuz halinizle seven bir ilişkiye ihtiyacınız olduğunu düşünüyorum. Hepimizin buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Evet, ilişkiler üzerine de bu konuyu çok derinlemesine bir şekilde ele almış olduk. Biliyorum biraz can sıkıcı olabilir bahsettiğim bazı şeyler. Fakat inanın ki uzun vadede stratejiler sizin canınızı daha çok sıkabilir. Kendiniz olduğunuz, kabul gördüğünüz, şefkat gördüğünüz, sizinle ilgilenen, sizin için orada olan biriyle bir iletişim, bir etkileşim kurmanız. Sadece romantik anlamda da değil, arkadaşlık ilişkileri de böyledir. Aile ilişkileri de böyledir. Yani ilişkilerimizde bunlara ihtiyaç duyarız. Olduğumuz gibi kabul edilmeye. Kendiniz olmak için de kendi değerinizi belirlemek, öncelikle kendinizi hatırlatmak oldukça önemli. Bu videomuzu da bu şekilde tamamlamış oluyoruz yavaş yavaş. Evet, önemli bir konuyu ele aldığımızı düşünüyorum. Lütfen sizler de yorumlarınızı yorum kutucuğuna eklemeyi unutmayın. Hangi konularda içerikler oluşturmamı istediğinizi de belirtin. Ben mutlaka ciddiye alıyorum. Hepsi benim için ilham kaynağı oluyor ve atlamadan her biriyle ilgili hem Instagram sayfamda hem YouTube sayfamda içerikler oluşturuyorum. Takipçilerim çok iyi bilirler. Beni takip eden, yakından takip eden takipçilerim bunu çok iyi bilirler. Kimsenin isteğini geri çevirmemeye çalışırım. Her konuya da değinmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince ve vaktim yettiğince.
Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı lütfen ihmal etmeyin. Abone olursanız da çok sevinirim. Yine zil tuşuna basarsanız da yeni bir video yüklediğimde size bilgisi gelmiş olur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni bir videoyla görüşmek üzere. Hoşça kalın.